İlk mağara adımı. İlk aslanı belki yakalayabilirsem deyip ya cesaret ettiğinden beri insanlar adrenalin için can atıyor. Bu hepimizin tehlikeyi arzuladığımız anlamına geliyor. Ama bu bizim DNA'mızın o kadar büyük bir parçası ki o heyecanı kendimiz kovalamıyorsak başkalarının bunu yapmasına izlemekten zevk alıyoruz. Biz olmasaydık YouTube muhtemelen var olmayacaktı. Ancak gözü pek ve sınırları zorlayan hünerleriyle ilgili korkunç gerçek bir gün şanslarının tükeneceğini, trajedinin yaşanacağını ve bunun bedelini sevdiklerinin ödemesi gerektiğidir. İşte korkunç derecede yanlış giden birkaç kötü şöhretli dublör örneği sizlerle. Cesurlarla ilgili televizyon programlarının her zaman standart, bunu evde denemeyin feragatnamesine sahip olduğunu biliyor musunuz? Keşke YouTube'da cesur videolar için aynı gereksinime sahip olsaydı. Her ne kadar ciddi olsa da bir başlıkta bunu evde denemeyin yazıyor diye. İnsanların evde tehlikeli şeyler denemeyeceği anlamına gelmez. EBC News'e göre Mart 2013'te Keely Scotland YouTube'da gördüğü bir başarıyı kopyalamaya çalıştı. Gösteri planladığı gibi gitseydi 22 yaşındaki oyuncu tepeden atladıktan sonra Utah Moab yakınlarında 110 metrelik Corano kemerinin altında sallanacaktı. Ama kullandığı ipin uzunluğunu yanlış değerlendirdi ve sallanmak yerine direkt yere vurdu. Darbe onu aniden öldürdü. Genç yetişkinler aptalca ve riskli şeyler yapmaya hazırdır. Bu yüzden YouTube'da gördükleri çılgın numaraları yaparak öldürüldüklerinde bu korkunç, çok trajik ama bazen de çok şaşırtıcı değildir. 34 yaşındaki biri çılgınca bir şey yaparak öldüğünde bunu anlamak biraz da zor olur. 1966 New Jersey'li bir kamyon şoförü Nick Planton herhangi bir eğitim ve deneyime sahip olmamasına rağmen bir nedenden dolayı imkansız yüksekliklerden düşme dünya rekorunu kırmaya karar verdi. Şimdi bu gösteri yalnızca uzayın gerçek kenarında gerçekleşebileceğinden çoğu insan için aptalca bir boş hayal olarak kalacak gibi görünüyor. Ancak bu adam için değil. Bir şekilde senatör de dahil olmak üzere birçok kişi bunun bu işini kolaylaştırıcı bulabildi. Ona bir uzay giysisi veren, ona para veren başka insanlar ve her şeyin gerçekleşmesine yardımcı olacak birçok gönüllü vardı. Smithsonian magazinine göre Planton gökyüzünde bir balon sürmek için 2 girişimde bulundu. İkisi de başarılı olmadı. Kimse 3. denemede ne olduğundan tam olarak emin değildi. Ancak 123.500 fitlik bir irtifaya ulaşmadan önce her yer kontrollü, ani bir tıslama sesi ve ardından acil durum kelimesinin ilk yarısını duydu. Mürettebat gondol balondan kurtarıldı ve güvenli bir yere uçtu. Ancak yere çarptığında Planton bilincini kaybetti ve 4 ay sonra bilincini geri kazanamadan öldü. Niagara Şelalesi'nin işlediği suçların hesabını vermesi gerekiyormuş gibi görünmeye başladı. 5000 kadar insanı öldürdüğü için Everest Dağı ise tam tersine sadece 300 civarında hak iddia etti. Kabul edelim. Peki Niagara bunu nasıl yapıyor? Horses Hor şelalelerinden sağ çıkmak biraz mucizevi ve mucizeleri yaşayan insanlar bazen kendilerine dokunulmaz sanarlar. La Times'e göre 1984'te 37 yaşındaki Kanadalı gözü pek Carol Suskek, Horses şelalesinden bir varil içerisinde geçti. Bu ona biraz güven vermiş olmalı. Çünkü bir yıldan kısa bir süre sonra aynı temel numarayı tekrar yaptı. Aşırı güven onu oraya getirdi. Ancak kazanın kendisi hem namlunun dengesizliğinden hem de müthiş güçten sorumlu olabilir. Zaten acele etmenizi isteyen bir izleyici kitlesi sadece akşam 9'a kadar bakıcısı var. Gerçek anlamıyla dönmeye başladı bile herkes evine. Bir süre sonra insanlar o kadar sabırsızlanmaya başladılar ki biz de onu aşağıya bıraktık dedi. Ancak namlu doğrudan tankın içerisine dalmak yerine tankın kenarına çarptı ve Suskek'in göğsü ezilerek o tankın içerisinde hayatını kaybetti.
Bazı insanlar süper güçlü kollarıyla tanınır. Bazı insanlar süper güçlü bacaklarıyla tanınır. Sailor Nectroy süper güçlü saçlarıyla tanınırdı. BBC'ye göre bir gözüpek olarak sözde kariyeri boyunca aynı zamanda polis departmanında şoför olarak da çalıştı. Saçıyla çok sayıda çılgın numara yaptı. Buna at kuyruğuyla dar hatlı bir tren çekmek de dahildi. Roy saç kullanarak bir çelik halat üzerinde en uzak mesafe için Guinness rekorlarını elinde tutuyordu. Bu yüzden kıllı devrede yeni değildi. Ancak 48 yaşındaki oyuncu fiziksel olarak en iyi durumda olmayabilir ve son performansı sırasında bir şeyler ters gittiğinde kalbi strese dayanamadı. Seyirciler yaklaşık 300 fit sonra yakın müdahale etti. Ancak acil durum personeli yoktu ve kimse ne dediğini de anlamadı. Yarım saatin sonunda hareketsiz kaldı. Sağlık görevlileri sonunda onu kestiğinde çoktan ölmüştü. Hem de büyük bir kalp krizinden. Yetkililer Roy'un dublörlük yapma izninin olmadığını ve profesyonel bir destek ekibine sahip olsaydı sonucunun farklı olabileceğini söyledi. Bunun yerine karısının sonuncu olacağına söz verdiği gösteri gerçekten de sonuncusu oldu. Ama tüm yanlış nedenlerle. İnsanlar rekabetçi sporları sever. İnsanlar ayrıca diğer insanların gülünç derecede tehlikeli şeyler yapmasını izlemeyi de severler. 1995'ten beri her yıl düzenlenen X Games, altın madalyalar, para ödüllü ve ölümcül tehlike ile tamamlanan gülünç derecede tehlikeli rekabetçi spor etkinliklerinden mutlu bir birleşimdir. Yine de çok sayıda ciddi yaralanmaya rağmen X Games, kalem herhangi bir ölüm olmadan oldukça uzun yıllardır geçmeyi başardı. Moore, manevra için biraz fazla yavaş olan bir hızda ters takla atmaya çalıştığından serbest stil kar arabası yarışmasında performans gösteriyordu. Deadspin'e göre o yetersiz döndü ve kar motosikletinin kayakları kara gömülerek onu koltuğundan dışarıya fırlattı. Yine de Moore iyi olacak gibi gözüküyordu. Aslında olay yerinden uzaklaştı ancak birkaç saat sonra kazanın kalbine zarar verdiği anlaşıldı. Cardiomyopathy ara arrest geçirdi ve birkaç gün sonra öldü ve ilk X-Game ölümü oldu. Serbest dalış, serbest tırmanışın dalış versiyonudur. Ekipmansız yapılır. Az ya da çok ve ekipmanıyla yapılan versiyondan yaklaşık 1 milyon kat daha tehlikelidir. EBC News'e göre her yıl serbest dalış nüfusunun yaklaşık %2'si ölüyor. Bu 5000 dalgıççı başına 100 ölüm demektir. 2002 yılında serbest dalış şampiyonu Jordi Mestre 531,5 metrelik sınırsız dalış dünyasını rekorunu kırmaya çalışıyordu. Geri dönene kadar her şey yolunda gitti. Miami Herald'a göre ölüm nedeni ekipman arızasıydı. Sınırsız serbest dalışında bir hava tankı bir balonu doldurur ve bu da dalgıççının hızla yukarıya yüzmesine ve geri dönmesine yardımcı olur. Masters'e göre hava tankında balonu şişirmeye yetecek kadar hava yoktu. Uluslararası Serbest Dalgıççılar Birliği, Masters'e birkaç gün önce tamamlandığı pratik dalış için ölümünden sonra bir onur verdi. Onu öldüren dalıştan sadece 3 fit daha kısa olan 558 fit ölümden sonra kocası Francisco Pippin Ferres onuruna olacağını söylediği tek bir dalış dışında serbest dalışa yemin etti. 2013'te fikrini değiştirdi ve bir rekor denemesi daha yapıp emekli olacağını söyledi. Ve 2017'de yine aynı şeyi söyledi. Ve bu ekstrem sporcuların zihinleri hakkında size biraz fikir vermek için yeterlidir. Riskleri bilseniz bile sevdiğiniz şeyden vazgeçmek gerçekten zordur. Başka bir trajik üstü atlama kazasında tanınmış dağcı Dean Potter ve arkadaşı Graham Hunt, Yosemite Ulusal Parkı'nda kanat takımları giyerek Trout Point'ten atladıklarında ve Yosemite'nin Genelkurmay Başkanı'nın dikenli gibi dikenli olarak tanımladığı kayalık bir sırt çizgisine çarptıklarında öldüler. Stan Cruz, bu kaza deneyiminin sizi mutlaka korumadığı üzücü gerçeğini vurguluyor. Potter aynı sıçramayı en az 20 kez daha yapmıştı ve Hunt muhtemelen benzer şekilde de deneyimliydi. Dean Potter, ekstrem sporlar camiasında iyi biliniyordu ve özellikle tırmanışın popüler bir spor olduğu Yosemite'de iyi biliyordu. Yosemite Vadisi'nin yaklaşık 4800 fit yukarısında Granite Tepe olan Half Dome'un 4'te 3'ü serbest tırmanış sadece el ve ayaklarını kullanarak diğer güvenlik halatlarında kullanılabilir olsa da yapan ilk kişiydi.
Diğer dağcılar Potter'ın ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Ancak diğer dağcı Don Robinson'ın sözleri durumu en iyi şekilde özetlemiş olabilir. Çok üzgünüz ama çok şaşırmadık. Hayatı boyunca sınırları zorluyordu. Deneyimli bir dublör kadın ve pilotu Dyson, Ohio'daki Vectron Air Show'da sahne alırken öldüler. Dyson, uluslararası havalimanında cumartesi günü uçakta düğün töreni yapmayı planlayan 44 yaşındaki profesyonel dublör, korkunç bir sahnede hayatını kaybetti. Witcher ve 64 yaşındaki pilot Snatcher, 50 beygirlik Stertman uçağını cumartesi öğleden sonra Dayton, Ohio'daki Vectron Air Show'da düşüp alevler içerisinde kaldığında aniden öldüler. Daily Naves'e göre Witcher 2014 yılında uçaktaki cesur nişanlısı Ralph Sicamov ile Shivanser ile evlenmeyi planladı. James Witcher kazadan hemen önce Vectron Air Show'da performans sergiliyor. Ancak bir rüzgar akımı onları durduruyor ve yakalıyor gibiydi. Uçağın kuyruğu enkazdan dakikalar önce alev aldı. Bu görüntü grafik içeriği bulanıklaştırılacak şekilde değiştirilmiştir. Yetkililer kazanın pilotu ve kanat gezginini aniden öldüğünü söyledi. Wu Yongking kendisini Çin için ilk çatıcı olarak adlandırdı. Dövüş sanatları eğitimi almış bir dublördü. Ama en çok gökdelenlerin tepesinde güvenlik ekipmanı olmadan dublörlük yapmasıyla ünlüydü. USA Today'e göre 2017'de Wu'nun Çin'in Chang'an kentindeki 62 katlı Huyawan Uluslararası Merkezi'nin tepesinde sahne alırken ayağa kaydı ve düşerek öldü. Binanın sadece ilk 44 katı halka açıktı. Wu'nun kız arkadaşı muhtemelen asansöre gidebildiği yere kadar götürdüğünü ve yolun geri kalanını tırmandığını söyledi. Wu benzer başarıları yüzlerce kez imza atmış ve kendisi performansıyla çektiği videolardan binlerce dolar eşdeğerinde para kazandı. Ve deneyimli bir dublördü. Sonunda onu öldüren dublörün 100.000 yuan veya yaklaşık 15.000 dolar değerinde olduğu bildirildi. Wu'nun ailesi Çin'in en büyük haber kaynaklarından biri olan Sina News'e parayı koyduğuna inanıyordu. Üvey amcası Wu'nun anneannesinin tıbbi masraflarını ve düğün için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Kız arkadaşına ölümünden bir gün sonra evlenmeyi teklif etmeyi planlamıştı. Wu'nun ölümü, Çin'de insanların para ve internet şöhreti karşılığında tehlikeli şeyler yaparken kendilerini kaybetmeye teşvik edildiği ölüme yakın gerçeklik videoları üzerine tartışmaya yol açtı. Ölümden kısa bir süre sonra Wu'nun dublör videoları onları daha önce tanıtan iki popüler video hizmetinden kaldırıldı. İnsan güllesi, başkalarının eğlenmesi için kendisini büyük ve ölümcül tehlikeye atmasının dünyanın en onurlu eylemlerinden birisidir. Gizmodo'ya göre ilk insan güllesi 1872'de havaya uçtu ve kendisini hem de görev başında ölen uzun seçkin bir dizi insanın kariyerlerini başlattı. Kırık uzuvlar, kırık sırtlar ve kırık kafalar insan gülleleri için oldukça yaygın yaratılışlardır. 2011 yılında Crunch, İngiltere'nin Kent kentinde yüzlerce kişilik bir kalabalığın önünde ilk kez bir insan güllesi olarak performans sergilemek üzereydi. 40 fit havaya vuruldu. Ancak iniş sırasında güvenlik ağı çöktü. Önce kafasını vurdu ve aldığı yaralardan dolayı öldü. Daha sonra yapılan bir soruşturmada güvenlik ağındaki hızlı serbest bırakma mekanizmasının doğru şekilde ayarlanmadığı tespit edildi.